Hicr suresi 22. ayet. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip, nasıl? Yağmura ne aşılayıcıymış? Rüzgar. Hiç bağlantı gelmiyor değil mi? Aşılayıcı diyor bak. Biz rüzgarı yağmurla hangi ilişkide biliyoruz? Taşıyıcı. Bulutu bir yerden bir yere ne transfer eder? Ama burada diyor ki aşılayıcı diyor. Ne demek aşılayıcı? Yani rüzgar olmasa yağmur olmayacak mı? Öyle iddia enteresan. Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla siz su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. İlahir. Levakıh diye bir tabir geçiyor burada kelimede. Aşılayıcılık demek. Bu tabiri ne için kullanıyor? Rüzgar için kullanıyor. Rüzgar sadece yağmur bulutlarını taşımıyormuş demek. Bir de aşılayıcı vazife varmış. Bakalım nasıl aşılıyor. Şimdi suların üzerinde köpürmelerden dolayı aerosollar oluşuyor. Yani hava kabarcıkları oluşuyor. Bunlar rüzgarın sürüklediği tozları içine alıyorlar. Onun da bir öncesini anlatayım mı? Meteorlar bizim atmosfere çarpıyor mu? Çarpıyor. Çarpınca ne oluyor? Tamamen parçalanıyor. Peki dünyaya küçük küçük böyle parçacıklar olarak geliyor mu? Geliyor. O parçacıkları ne taşıyor? Rüzgar. Neyle birleştiriyor? Aerosol dediğimiz kabarcıklara çekirdek yapıyor. Su kabarcığının içinde ne var? Küçücük çekirdek hükmünde bir toz var. Atmosferin üst katına doğru havalanıyor. Bu parçacıklar bir de orada su buharları ile birleşiyor. Su buharı ile parçacıkların etrafında yoğunlaşıp yağmur düşüyor. Nasıl yani, o toz parçacıkları olmasa bu gerçekleşmeyecek mi? Gerçekleşmeyecekmiş. Olaya bakar mısınız? Bulut oluşması su buharını rüzgarın taşıdığı parçacıkların aşılaması sonucu oluşuyor. Bulutun oluşması böyle. Bu aşılama sonucunda oluşuyor. Bu parçacıklar olmasa su buharını tutma ihtimali mümkün değil. Rüzgar aşılama yapmasa sistem çökecek. Şimdi şuraya bakar mısınız? O dönemlerde kuraklık yaşanıyor değil mi bazen? Peki kuraklığı gidermek için ne yapıyorlar o dönemin teknolojisi? İneğin arkasına çalı bağlıyorlar, çalıyı yakıyorlar ki inek kaçsın, yağmur gelsin. Şimdi uçuruma bakabilir misin? Yani o dönemin yağmur oluşturma teknolojisi, ineğin arkasına çaput bağla, çalı bağla, çalıyı yak, inek kaçınca yağmur gelecek. Şimdi bu teknolojinin olduğu dönemde birisi diyor ki rüzgarlar bulutları aşılar diyor. 1400 yıl önce. Ya biz köye gittiğimizde telefon çekmediğinde, bizim arkadaşın köyüne gittik de Giresun'da. Alucra. Alucra yani el ücra. Yani Giresun'un en ücrasında. Adını bile öyle koymuşlar. Alucra, el ücra diye koymuşlar. Ne telefon çekiyor, ne bir şey çekmiyor. Yani 2 gün hayatla bağın kopunca böyle kalıyorsun. Yeni bilgileri nereden öğreneceğim diye. O dönemde böyle bir iddia. Ya bu hiç bir beşer sözü olabilir mi? Bir beşer böyle bir söz söyleyebilir mi? Mümkün mü? Hiç mümkün değil. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.